Peptitleri hepiniz duymuşsunuzdur ki ben daha 4 gün önce peptitleri anlatan çok kısa bir video yaptım. O videoda sizlere peptitlerin ne işe yaradığını, nasıl kullanılması gerektiğini söylemiştim zaten. O videoda yine anlattığım bir şey var ki o da dünya üzerinde en çok kullanılan ve satılan 10 peptit. İşte ben bugün videomda o 10 peptitten ilkini yani GHRP6'yı sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Hepsi introdan sonra burada. Selam arkadaşlar. Önemli hareket. Selam arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Biliyorum bu video serisi çok ilginizi çekecek ve peptitler hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olacaksınız. Hemen videomuza geçelim. GHRP6 büyüme hormonunu serbest bırakan hexapeptit anlamına gelir. Bu peptit de neredeyse diğer bütün peptitler gibi zaten vücudumuzun ürettiği büyüme hormonunun miktarını arttırmaya yarar. Tabii kısaca büyüme hormonu ne işe yarar diye bakacak olursak yağ yakımından kas kazanımına, yaşlanmayı önlemeden hücrelerin daha çabuk yenilenmesine, sakatlıkların daha çabuk iyileşmesine kadar birçok önemli rolü üstlendiğini söylemeliyiz büyüme hormonlarının. GHRP6 nasıl çalışır? Yaşlandıkça üretilen büyüme hormonu maalesef azalır ve özellikle 40'lı yaşlardan sonra hızla düşmeye başlar. GHRP6 grelin reseptörlerini uyaran vücuttaki grelini taklit eder ve bu olay gerçekleştiğinde hipofiz bezine bir sinyal gönderilir. Ve bu da growth hormonu yani büyüme hormonunun üretilmesini artırır. Bir diğer yararı HGH salınımını engelleyen somatostatin hormonunu bloke eder. GHRP6'nın bir diğer yararı ise sinir sistemi nöronlarını koruyarak kullanıcılarına daha yüksek bir sağlık düzeyi sunar. GHRP6 iyileşmeyi ve protein sentezini artırarak vücudun kaslarını korumaya yardımcı olur. Yine başka bir yararlarından bir tanesi iltihaplanmalar ile etkili bir şekilde savaşmasıdır. Dayanıklılık üzerindeki olumlu etkisi antrenmanlarınızı daha uzun süre yorulmadan devam ettirmenizi sağlar. Şüphesiz bu ve bunun gibi birçok ilaçları alan kişilerin en büyük amacı kas kütlelerini geliştirmek. İşte bu ilaç size kas kütlelerinizi geliştirmede önemli ölçüde katkı sağlar. Ve aslında GHRP6'nın dünya üzerinde çok satılmasının en büyük nedenlerinden biri inanılmaz yağ yakıcı etkisidir. Benim size buradaki tavsiyem bu ilaca başlamadan önce kardiyo antrenmanlarına başlamanız ki özellikle kilo vermek isteyen arkadaşlar için doğru antrenman zamanları adı altında bir video yapmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aslında bu ilacın yararlarını daha maddeler halinde sayabiliriz. Uyku üzerindeki olumlu etkilerinden birisi de uykunuzu düzenler ve böylelikle daha derin ve kaliteli uyuma imkanı verir. Kemikleri güçlendirir ve daha sağlıklı bir cilt size sunar. Uyarıcıların aksine ki nedir bunlar? Kafein, taurin ve aslında bütün pre-workoutların aksine bu ilaç daha istikrarlı ve daha tutarlı bir enerji artışı size sunar. Aslında bir etkisi var ki bunu hangi kategoriye koyacağımı şaşırdım aslında. Yarar olarak mı belirtsem, zarar olarak mı belirtsem bilemedim. Bence buna siz kendiniz karar verin ve bana yorumlar kısmına sizin için hangi etkisi daha önemli yazın lütfen arkadaşlar. Sizi merak ettirmeden söyleyeyim. Bu ilacın en büyük etkilerinden biri de inanılmaz açlık hissini doğurması. Bu durum bazı kişiler için iyi olsa da bazı kişiler için kötü sonuçlar doğurabilir. GHRP6'nın açlık hissine yol açan sindirim hormonu grelinin salgılamasını sağlar. Bu da iğne yaptıktan sadece 20 dakika sonra gerçekleşir. Özellikle hacim döneminde yüksek kalori almak isteyip de yemek sıklığından ya da artık yiyememekten şikayetçi olan insanlar için bu ilaç ilk yardım niteliğinde olacaktır. Diğer yandan diyet aşamasında olan bir kişiye sağlayacağı yararlarının yanında olumsuz etkisi o insanların sürekli yeme dürtülerinin açık olması olacaktır. İşte bu söylediğim etkisi kimileri için olumlu iken kimileri için olumsuz olabilir. Siz bu videonun altına sizin için hangi etkisinin işinize yaradığınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Her ilacın yan etkisi vardır ve bu tabii ki bu ilacın da yan etkilerini söylemeden olmaz. Prolaktin veya östrojen artımına bağlı jinekomasti sorunları, prolaktin esaslı jinekamastiye duyarlı olan kişilerin bu ilacı kullanırken dikkatli olmalarının yanında tabii ki bu sorunu çözebilecek birçok ilaç da piyasada mevcut. Özellikle kürlerin içinde diğer steroidler ile birlikte HGRH6'yı ekleyen kişilerin jinekomasti olma ihtimalini arttırdıkları kesindir. Burada hazır steroid kürlerinden bahsetmişken söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar sizlere. Geçen 3 haftada yaptığım gibi Instagram hesabımda hikayelerden sizlere ücretsiz kür örnekleri paylaşıyorum.
Yapmanız gereken tek şey şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresinden beni takip edip hikayelerime bakmanız dedikten sonra konuma dönmek istiyorum. Evet, bu ilacın yan etkilerinden bahsediyorduk. Baş dönmesi, baş ağrısı ve düşük kan şekeri değerleri de bu ilacın kullanan kişilerin karşılaşabileceği yan etkilerdir. Bu tip durumlarda kullanıcılarına küçük bir şekerli yiyecek yanlarında bulundurmalarını öneririm arkadaşlar. Ve kısaca söylemek gerekirse eklem ağrıları, enjeksiyon sonrası problemler ve şişkinlik gibi yan etkiler de kullanan kişilerde gözükebilecek durumlardır. GHRP-6 su bazlı bir enjektedir ve su ile karıştırılarak uygulanır ve saklanır. Bu ilacın ömrü buzdolabında 3-4 haftadır ve bu süre göz önüne alınarak karışım yapılmalı ve yapılan karışım buzdolabında saklanmalıdır. Bu ilaç subkutan olarak yani deri altına enjekte edilir. En iyi sonuçlar için genellikle kan şekeri seviyeleri düşükken örneğin sabah kalktıktan sonra, kahvaltıdan önce veya yatmadan önce yemeklerden en az 2 saat sonra yapılmalıdır. En iyi uygulama şekli günde en az 2 kere uygulamaktır arkadaşlar. Tek başına kullanıldığında günde 100 ile 400 mikrogram arası bir enjeksiyon yapmanızı öneririm sizlere. Bunun dışında eğer bu ilacı aldığınız zaman başka bir büyüme hormonu kullanıyorsanız bu değerleri yarıya kadar indirebilirsiniz. Bu ilacın fiyatına bakacak olursak arkadaşlar kara borsada 30 Euro'dan başlayıp 70 Euro'ya kadar ulaşabiliyor. Tabi son olarak tıpkı diğer steroidler gibi bu ilaçta da sahtecilik çok fazla olduğudur ve ben bu ilaçlardan uzak durmanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomu bitirmeden önce sizlerle çok önemli bir şey paylaşmak istiyorum ki aslında bunu Instagram hikayemde paylaştım. Takipçilerim bana güzel görünüşler sağladılar. Arkadaşlar bundan sonra sizin bana antrenman yaparken çektiğiniz videolarınızı gönderirseniz ben o videoları inceleyip yapacağım analizler ile birlikte YouTube kanalıma yükleyeceğim. Böylelikle sizler hem yaptığınız hataları görürken hem de nerelerde eksik olduğunuzu görebileceksiniz. Aslında bir nevi ücretsiz online hizmet gibi bir şey olacak sizler için. İlgilenen arkadaşlar ya buradan ya da Instagram'da benimle iletişime geçsinler lütfen. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu video sizlerin GHRP-6'yı öğrenmenize yardımcı olmuştur. Görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz ve kanalıma abone olup bütün videoları herkesten önce izleyebilirsiniz. Her şeyden önce sağlık ve sonrasında bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Çok bileşenli proteinler